Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün IRIX 15 mm f2.4 süper geniş açı lensi inceleyeceğiz. IRIX yeni bir lens markası ve İsviçre tasarımı ve çok ilginç bir şekilde Kore yapımı bir lens olarak lanse ediliyor. Şu anda 15 mm f2.4 ve 11 mm f4 lensle piyasaya çıktılar. F4 lens halen piyasaya çıkmadı bildiğim kadarıyla ama 15 mm şu anda satışta. Lensi 3 aşamada inceleyeceğim yine. İlk önce ergonomisinden bahsedeceğiz. Yani kullanırken lensin size sağladığı özelliklerden bahsedeceğim. İkincisi olarak malzeme kalitesinden ve son olarak da fotoğraf kalitesinden bahsediyor olacağım. Şimdi ergonomik özellikleriyle başlayalım. Lensin tasarımı benim şimdiye kadar gördüğüm en güzel lens tasarımı diyebilirim. Fotoğrafçının işine yarayabilecek birçok özellik eklemişler. Şimdi hepsinden tek tek bahsedeceğim. Yukarıdan aşağı doğru başlayalım. Lensin parasoleyi çok ilginç bir şekilde bu tarz geniş açılı lenslerde olduğunun aksine çıkartılabiliyor. Normalde bildiğiniz üzere 14, 15, 16 mm civarındaki lenslerde parasoley genelde sabittir. Şimdi bu ne işe yarıyor derseniz, birincisi parasoley yerine büyükçe bir filtre monte edilebilir. İkincisi çantada taşırken çok daha az yer kaplıyor olacak. Sonuçta parasoleyi alıp ters çevirip takabiliyorsunuz ve çok daha küçük bir profile sahip oluyor lens. Şimdi çok ilginç başka bir özellik göstereceğim. Parasolin üzerinde böyle bir pencere yapmışlar. İlk bakışta pencere ne işe yarayacak diyorsunuz. Ancak çok zekice tasarlanmış. Lensin üzerine birazdan göstereceğim filtre takabiliyorsunuz ve Circular Polarizer Filter ya da Variable ND filtresi takarsanız bu pencereden filtreleri döndürebiliyorsunuz. Filtrelere müdahale edebiliyorsunuz. Çok güzel düşünülmüş. Muhteşem. Ergonomik açıdan böyle bir klasik lens tasarımın dışına çıkmışlar. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bence çok akıllıca düşünülmüş. Şimdi aşağı doğru devam edelim. Lensin kapağı standart bir kapak gibi değil. Çok daha kalın, sağlam bir kapak. Ama bu lens kapağını tutmayı ben biraz zor buldum. Çünkü kenarını 45 derece açılı yapmışlar ve tutmaya çalıştığınızda elinizden böyle fırlayıveriyor. Kenardan sıkmaya çalıştığınızda biraz zorlanıyorsunuz. Allah'tan şu içeriye küçük tutamaklar yapmışlar. Buradan kontrol etmeniz daha kolay oluyor. Lensin ön elementine bakacak olursak yine bu tarz lenslerde olduğu gibi kubbesel bir lens var. Şimdi bakın karşılaştırmak için 14 mm lensi yanına koyayım. Bakın ön elementlerinin boyutu arasındaki fark. Görüyor musunuz? 14 f2.8 yani 1 mm daha geniş ve f2.8 diyaframı biraz daha kısık ama arada danalar gibi fark var. Tamam, cücük kadar. 15 f2.4'ün ön elementi. Şimdi bu ne avantaj sağlıyor? Birincisi, bu ön elemente bir şey olsa bunu değiştirmek çok daha ucuz olacak. İkinci güzel yanı, bu kubbesel bir lens olmasına rağmen sonuçta filtre takabiliyorsunuz. Filtre çapı 95 mm. Çok zor bulabileceğiniz ya da belki de pahalıya bulabileceğiniz bir filtre çapı. Şimdi aşağı doğru ilerlersek çok güzel böyle lensin üzerine biraz belki karanlıkta da rahat görebilmeniz için kocaman harflerle bunun hangi odak uzaklığında olduğunu kocaman yazmışlar. Şimdi hemen altında çok ilginç bir halka var. Bu halka sayesinde fokus halkasını kitleyebiliyorsunuz. Şimdi bu da çok güzel düşünülmüş bir özellik. Hatırlarsanız yıldız fotoğrafı çekerken ben ne yapmıştım? 14-24'ün üzerine bant yapıştırmıştım. Yanlışlıkla fokusu hareket ettirmeyeyim diye belli bir yere fokusladıktan sonra işte yıldızları. Şimdi bunun üzerinde zaten kendi kilit halkası var. Siz bunu çevirdikçe fokus halkası kilitleniyor. Üzerinde Focus Calibration yazan küçücük bir vidanın olduğu bir pencere görüyorsunuz burada ekstra. Fokus halkasının nerede olduğunu. Yani siz mesela buradan 1 metreye fokusladınız lens üzerinden ama ölçtünüz mezurayla 1 metre değil 95 santime fokusluyor. O zaman buradan açıp 1 metreye gelecek şekilde fokus halkasını biraz çevirebiliyorsunuz. Bu özellik de film çekiyorsanız lens üzerindeki fokus mesafeleri daha verimli kullanabileceksiniz demek. Genelde çünkü lenslerde bu pek doğru değildir. 3 metreye fokuslarım der.
2.80'e fokuslar falan filan. Bu lenste işte bunu ayarlayabiliyorsunuz. Hemen fokus halkasına geçelim. Fokus halkası kocaman 180 dereceye yakın bir dönüş yapıyor. Benim zevkime göre fokus halkası biraz sert dönüyor, tamam mı? Ama bu lensin yeni olmasıyla da alakalı olabilir ve kullandıkça buralar yumuşayacaktır. Fokus halkası sonsuza geldiğiniz zaman tıklıyor. Yani sonsuzun ötesine fokuslayabiliyorsunuz ama sonsuza geldiği anda lensi bir durup sonra devam ediyor. Tıkladığını hissediyorsunuz. Şimdi bu gece karanlığında muhteşem bir özellik. Çünkü ben 14-24 ile mesela yıldız fotoğrafı çekerken yıldızları fokuslamak için oldukça zorlanıyorum. Yani defalarca fotoğraf çekip böyle minik minik ayarlarla şeyi bulmaya çalışıyorsunuz, en keskin yeri. Bu IRX lenslerin hepsi fabrikadan sonsuza ayarlı bir şekilde çıkıyorlar. Bu tıklama sayesinde sonsuz fokusun nerede olduğunu görüyorsunuz. Bence muhteşem düşünülmüş. Yine lensin üzerinde, bu fokus halkasının üzerinde bir takım işaretler var. Birincisi nedir? Lensin o anda nereye fokusladığını tabii ki de normal bir şekilde görüyorsunuz. İkinci olarak lensin hyperfocal focus distance'ını görebiliyorsunuz. Bulunduğunuz diyaframa göre. 8, 11 ve 16 diyafram için bunu işaretlemişler. Yine fokus halkası üzerinde infrared sonsuzun nerede olduğunu gösteren bir işaret konmuş. Eğer bu lensi infrared fotoğrafçılıkta kullanacaksanız çok güzel bir şekilde sonsuz fokusun nerede olduğunu da görebiliyorsunuz. Video içinde çok bence harika bir fokus halkası var. Videoda fokus yapmak için mükemmel. Üstelik stopları da var. Yani Nikon lensler gibi dönmeye devam etmiyor. Fokus halkası bir yerde duruyor. Bu video için mükemmel bir özellik demek. Yine aşağı doğru devam edelim. Lensi takıp çıkartırken güzel böyle bir tutamak sağlayabilmesi için şöyle tırtırlı bir bölge yapmışlar. Lensi makineye takmakta ben biraz zorlandım açıkçası. Nasıl yani? Nasıl zorlanmış olabilirim? Lensi tutacak ufacık bir alanınız oluyor, tamam mı? Fokus halkasından tutmaya çalışıyorsunuz makineye takarken ve fokus halkası dönüyor. Aslında şu alttaki alanı bırakmışlar. Buradan tutun ve lens takın diye. Ama küçük bir alan. Biraz tırtırlı bir bölge yapıp tutuş hissini arttırmışlar. Ama benim için yeterli olmadı. Bundan sonra hemen böyle 45 derecelik bir pahlada lensin arkasına doğru gidiyoruz. Parasoleil hakkında bir şey söylemeyi unuttum. Onu söyleyerek devam edeyim. Parasoleil dikkatli kullanılması gerekiyor. En başta eğer biraz acemice davranırsanız parasoleil'i yanlışlıkla 90 derece yan takabiliyorsunuz, tamam mı? Şu şekilde. Yani böyle at gözlüğü takmış gibi oluyorsunuz. Lensten bakıyorsunuz ki sağda ve solda iki tane şey var. Engelleyen plaka var. Yani sonra bir bakıyorsunuz ki parasoleil'i yanlış takmışsınız. Bunu takarken dikkat edip şuradaki çizgileri denk getirmek gerekiyor, lensin üzerindeki çizgiyi. Bunu denk getirirseniz bir sıkıntı olmuyor. İkinci parasoleil ile ilgili sıkıntı şuydu. 1-2 sefer parasoleili düşürdüm. Makine yanımda sarkarken elim ya da bir şey çarptı ve bu olması gereken yerden kolayca çıkıp yere düştü. Onun dışında parasoleil ile ilgili bir sıkıntı yok. Arkaya doğru devam edelim şimdi tekrar. Arka kapak böyle standart bir Nikon kapağına benzemiyor. Orada da yine değişik bir dizayn yapmışlar. Bu yandaki 45 derecelik pahı devam ettirecek şekilde bir kapak yapmışlar. Kutunun içerisinde bir tane daha kapak da geliyor. Çok güzel bir jest yapmışlar. İkinci bir kapak eklemişler. Bunu kaybederseniz kutunun içinde ikinci bir kapak daha var. Ve gelelim lensin arka elementine. Şimdi lensin ön tarafının filtre çapı neydi? 95 mm. Her filtreyi buraya uyduramayabilirsiniz. İşte arka tarafa jel filtreler koyabilmeniz için küçük böyle girintili bir kısım yapmışlar. Jel filtreler kesip buradaki ölçüye göre içeriye koyabiliyorsunuz. Lensin kendisi şöyle çok güzel bir sert bir kutuyla beraber geliyor. Lensi çantanızda taşırken kullanabileceğiniz bir kutu. Ve bunu o kadar güzel tasarlamışlar ki lensi içerisine tam böyle belli bir açıda koyduğunuz zaman parasoleil falan düşünerek tasarlamışlar. Daha az yer kaplıyor. Tutuşu rahat. Tamam mı? Çantaya koyduğunuz zaman tutuşu rahat. Kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Lens çok güzel bir metal kutuyla beraber geliyor. Ben çok güzel bir jest olmuş bu. Canon versiyonunda da bu elektronik kontakları oluyor ve lens makineyle haberleşip birincisi hangi diyaframda olduğunu falan işte EXIF datasının içerisine makinenin yazabilmesini sağlıyor. İkincisi
focus confirmation'ı yapabiliyor Canon'larda. Evet, lensin ergonomik olarak anlatacağım özellikleri bunlar. Gördüğünüz gibi alabildiğine ince düşünülmüş, ayrıntılarla doldurulmuş lens. O yönden gerçekten çok hoşuma gitti. IRIX marka lenslerden hep bu tarz ergonomik özellikler göreceğiz gibi geliyor bana. Ve şu anda sadece 2 lensle piyasaya çıktılar ama bence yavaş yavaş daha teleobjektiflere doğru giderek işte 24-35, 50-85, 135 diye devam edecekler anlaşılan. Belki daha sonra da zoom lensler yapacaklardır. Şimdi IRIX ile ilgili çok ilginç başka bir şey daha söyleyeyim. Söylenen o ki IRIX'in arkasında Samyang var. Ve benim Samyang lensleri ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Optik kalitesi, malzeme kalitesi ve fiyatının ucuz olması nedeniyle. Zaten adamların mottosu, IRIX'in mottosu ne? İsviçre tasarımı ve Kore yapımı diye yazıyor. Paketin üzerinde bile yazmışlar bunu. Firmanın arkasında Samyang olduğunu anlatmaya tabii ki de bu yetmiyor. Ama photorumors.com sitesine bakacak olursanız Samyang'ın İspanya sitesini artık kapanmış ve adresi girdiğiniz zaman IRIX'in İspanya sitesi açılıyor. Yani demek ki IRIX'in arkasında Samyang var. Malzeme kalitesinden devam edelim. Aslında ergonomik özelliklerini anlatırken biraz bahsetmiş oldum. Malzeme kalitesi gerçekten de çok iyi. Yani burada Nikon'la karşılaştıracak olursanız bir kere tamamen metalden yapılmış, magnezyum alüminyum alaşımı bir gövdeden yapılmış. Yani Zeiss kalitesinde şu anda bu lens. Lensin 2 versiyonu var ilginç bir şekilde. Bir tanesi Firefly, ikincisi ise bu elimde tuttuğum Blackstone versiyonu. Firefly versiyonu plastikten yapılmış. Blackstone versiyonu ise magnezyum alüminyum alaşımı bir gövdeden yapılmış ve üzerinde hava şartlarına karşı koruması var. Dolayısıyla Blackstone metalik çok daha kaliteli bir his veriyor ve fiyatı daha pahalı. İnternet sitelerindeki fiyatları tabii Avrupalı bir şirketi olduğu için euro şeklinde yazmışlar. 700 euro, 695 euro Blackstone'un fiyatı. Firefly yani plastik versiyonu fiyatı ise 475 euro olarak belirlenmiş. Her iki lens versiyonu da aynı optik formülü kullanıyor. Yani ikisinin de optik performansı aynı. Yalnız malzeme kaliteleri arasında ve hava şartlarında yalıtım açısından bir farkları var. Şimdi bu pahalı olan versiyonu 700 euroluk bir lens için eğer Nikon'un 1600 dolar olduğunu düşünürseniz oldukça kaliteli. Nikon'a göre. Şimdi gelelim can alıcı noktaya. Fotoğraf kalitesi. Tamam çok güzel. Malzeme kalitesi iyi. Ergonomik olarak tonla iyi şey düşünmüş ama kötü fotoğraf çekiyorsanız hiçbir değeri yok tabii ki de böyle bir lensin. Güzel haberim. Güzel fotoğraf çekiyor haliyle ama bir takım handikapları var. Yani tamamen 14-24'ü al aşağı ediyor diyemem. Birincisi vinyet. F2.4'teyken deliler gibi vinyet yapıyor lens. Hani bu lensin F2.4'te olmasının avantajı ne olabilir? İşte yıldız fotoğrafı çekmekte kullanabilirsiniz değil mi? 1/3 stop daha kısa fotoğraflar çekeceksiniz. Ancak F2.4'te pratik olarak fotoğraf çekiyor olmanın bir manası yok. Çünkü o kadar vinyet yapıyor ki lens. Bu vinyeti temizlemek için zaten daha uzun pozlamanız gerekiyor. Ya da dijital olarak vinyeti düzeltmeniz gerekiyor ki bu tekrar grain getiriyorsunuz demek. O yüzden hiçbir manası olmuyor. Yani bu lensin f2.4 oluyor olmasının benim için pratik olarak hiçbir manası yok. Hatta f2.8'deyken aynı enstantaneye getirirseniz 14-24 daha aydınlık fotoğraflar çekiyor. Şimdi bu vinyet problemi hala f5.6'dayken bile devam ediyor. F8 gibi artık temizleniyor. Ama tabii 2.4'ten 2.8'e oradan F4'e geldiğinizde artık vinyet bayağı temizlenmiş oluyor da ardı ardına baktığınız zaman 5.6 ve F8'de de hala vinyetin temizlenmeye devam ettiğini görüyorsunuz. Gelelim flare performansına ya da ghosting flare performansına. Ghost ya da flare açısından 14-24'e göre hiçbir avantajı yok. Aynı şekilde ikisi de flare yapıyorlar. Geniş açı lenslerin son zamanlarda revaçta özelliklerinden bir tanesi de böyle güneşe ya da parlak bir ışık kaynağına tutup diyaframı iyice kıstığınız zaman böyle bir yıldız formunun oluşması. O yıldız formunun ne kadar büyük olduğundan falan bahsedilir iyi lenslerde. Bunlara işte Sunstars denir. Her iki lensin de Sunstar özelliği birbirlerine çok benziyor. Çok güzel F22'ye, F16'yı getirinizde çok güzel büyük böyle
yıldızlar elde edebiliyorsunuz. Lensin güzel yanı focus breathing yapmıyor. 14-24 ile karşılaştırırsanız IRIX'te focus breathing hemen hemen yok. Ama en can alıcı özelliği şu ki neredeyse distorsiyonu yok. Sıfıra yakın. Çok iyi düzeltmişler. Nikon 14-24 bayağı solda sıfır falan kalıyor. Chromatic aberration konusunda yine acayip avantajlı Nikon 14-24'e göre. Kesinlikle hiçbir şekilde chromatic aberration yapmıyor. Çok başarılı. Hem distorsiyonu hem chromatic aberration'ı Nikon 14-24'e göre çok iyi. Ve gelelim en can alıcı noktaya tabii ki de. Keskinlik. Bu lens keskin mi? Bu soruyu kolay bir şekilde cevaplayamıyorum. Şimdi lensin performansını orta ve kenarlar diye ayıracak olursak, yani resmin ortası ve kenarları, ekstrem noktaları diye ayıracak olursak, ortalarda lens, IRIX lens Nikon'a göre daha bulanık. Tamam mı? Yani f2.4'te, f2.8'de, f4'te bu şekilde devam ediyor. f5.6'dayken ortada artık iki lens de aynı keskinliğe kavuşuyorlar. Yani IRIX Nikon'a yetişiyor. Ve f11 gibi IRIX ortalarda daha keskin olmaya başlıyor. Ama artık zaten diffraction etkisini görmeye başlıyoruz. F16'da ikisi de bulanıklaşmaya başlıyor. Bu bulanıklaşmaya rağmen diffraction etkisiyle IRIX daha keskin bir görüntü sergiliyor. F22 daha bulanık ama yine IRIX 14-24'e göre biraz daha keskin bir görüntü üretiyor. Kenarlara gelecek olursak başka bir görüntü var kenarlarda. f2.4'teyken IRIX lens, Nikon'da f2.8'deyken IRIX'in kenarlarda chromatic aberration problemi olmadığı için daha keskin bir görüntü sergiliyor. f2.8'deyken IRIX Nikon 14-24'e göre kenarlarda daha keskin. Bu f4'te ve f5.6'da da bu şekilde devam ediyor. Yani IRIX kenarda Nikon'a göre bayağı daha keskin bir görüntü sergiliyor. f8'deyken ilginç bir şey oluyor. Nikon yetişiyor IRIX'e. Yani chromatic aberration olmasına rağmen, yani bu keskinlik hissini biraz öldürmesine rağmen daha keskin bir görüntü sergiliyor neredeyse. Ama f11'de tekrar IRIX öne geçiyor. Ondan sonra da f16 ile diffraction etkisiyle zaten iki lenste keskinliği düşüyor. Ama IRIX'in performansı daha iyi. F22'de de yine IRIX kenarda daha iyi görüntü sergiliyor. Yani özetleyecek olursak en açık diyaframdayken ortalarda Nikon daha iyi. Kapatmaya başladığınız zaman diyaframı IRIX daha iyi bir görüntü sergilemeye başlıyor. Chromatic aberration'ı hiç olmadığı için zaten Nikon 14-24'e göre çok daha avantajlı. Burada her iki lensi de 15 mm'de test ediyorum. Yani diyaframı 5-6'lara falan kıstığınızda 14-24'te yarışan bir görüntü sergilemeye başlıyor artık IRIX. Şimdi bu 695 euroluk bir lens ama bunun 475 euroluk bir kardeşi daha var ve aynı optik formüle sahip. Ve 475 euroluk lens tıpkı Samyang'ın diğer pahalı lensleri geçmesi gibi 14-24'ü geçiyor. Ama f4, f5.6'lara falan gelmeniz lazım. Fotoğrafın tamamında daha keskin bir görüntü sergileyebilmesi için. Temel olarak böyle lens hakkında bahsedeceğim şeyler. Peki tamam, şu keskinlik olayından bir de pratikte ne olduğundan bahsedeyim. Yani gerçekten sokakta dolanırken fotoğraf çektiğimde 14-24'te böyle gidip ortaya hemen zoomladığınız için fotoğrafın keskinliğine bakmak için f2.8'de de 14-24 çok daha keskin olduğu için IRIX lens bende böyle biraz yumuşak bir his bıraktı. Yani keskinlik açısından daha az keskinmiş gibi bir his bıraktı. Her iki lensin MTF chartlarına bakacak olursanız iki lensin davranış arasında bir farklılık var. Sagital ve meridional eksenlerdeki tavırları tam tersi. Umarım ileride bir MTF videosu yaparım yakın zamanda ve bunların ne demek olduğunu anlatırım. Ama özetlemek gerekecek olursa bu lens ortadan kenara doğru giden çizgiler şeklinde keskinliğini gösteriyor. 14-24 ise halkalar şeklinde keskinliğini gösteriyor. Yani ikisinin keskinlik eksenleri birbirlerine göre 90 derece dönük. Meridionaller IRIX'te, sagitaller de Nikon'da çok daha keskin. Nerdleri ilgilendirecek bu bilgiyi de verdikten sonra artık kapatayım videoyu. Lensin koma performansından ve bokeh kalitesinden bahsetmemişim. Şimdi bokeh kalitesiyle başlayalım. 15 mm'lik bir lens için bokeh kalitesinden
bahsetmek, konuşmak biraz garip. Çünkü geniş açı lens, çok bokeh ile alakanız yok. Zaten her şey genel itibariyle fokuslu olur. Yani minimum fokusa yakın fokuslamadığınız sürece her şey fokusta olacak. Ama çok yakına fokusladığınızda örnek fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi yumuşak bir bokesi var. Onun dışında koma performansına geçersek, koma bildiğiniz üzere noktasal ışık kaynaklarının kedi gözüne dönüştüğü bir bozulmayı tarif ediyor. Koma özellikle yıldız fotoğrafı çekiyorsanız çok ilgileneceğiniz bir lens. Bu da geniş bir açı bir lens ve genel itibariyle yıldız fotoğrafı ya da gece fotoğrafı çekmekte kullanabileceğiniz bir lens. 14-24'e göre koma performansı hemen hemen aynı 14-24 ile ve 14-24 zaten koma konusunda bayağı iyi lenslerden bir tanesi. Demek ki IRIX 15 mm de koma konusunda çok iyi. Evet, bugün piyasada çok yeni duyurulan IRIX 15 mm f2.4 lensi inceledik. Çok ilginç, çok güzel bir lens. Benim gördüğüm en özellikli lens ergonomik açıdan. Fotoğrafçıya yardımcı olacak bir dolu özellikle doldurmuşlar. Lensi kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle bütçe sıkıntınız varsa. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Videomu lütfen likelayın, kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Kanalımı beğeniyorsanız ve destek olmak istiyorsanız lütfen Patreon sayfamı ziyaret edin. Ayda $1 gibi yapacağınız bir destekle çok büyük bir katkıda bulunacaksınız. Ve bu kalitenin devam etmesi konusunda çorbada sizin de bir tuzunuz olacak. Lütfen Patreon sayfasını ziyaret edin. Görüşmek üzere.